Arkadaşlar tabi bu fiyatlarla birlikte size şeyi de söyleyeyim. Burada insanlar genelde yani 50.000 ruble ve üzerindeki işlerde çalışıyorlar. Rusya şu an dünyada en çok yaptırım uygulanan ülke ve yaptırımlar sonrasında işte burada hiçbir şeyin olmadığı falan gibi şeyler, haberler dönüyor. Rusya'nın en iyi kaynaklarının yapıldığı yerde Dağıstan Özerk Cumhuriyeti arkadaşlar. Yani her şeyi bulmak mümkün. İlk olarak bunu söyleyeyim size. Mesela soğanın kilogramı 39 ruble. Burada ise bence ya bu yarı yarıya normal, konforlu bir yaşam için. Arkadaşlar herkese merhaba. Maykop'tan, Adige Cumhuriyeti'nin başkentinden hepinize saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün baharın ilk günü. Şöyle etrafa bir bakın. Evet, 1 Mart bugün. Ama hala karlar yerde, gerçekten son dönemin en karlı kışını geçirdi diyebiliriz Maykop için. Şimdi bugün size Rusya'da yaşam nasıl, Maykop'ta hayat nasıl, bunu anlatacağım kısaca. Ve tabii ki bu konuya başlamak için en iyi noktalardan bir tanesi, sizi buranın en önemli market zincirlerinden bir tanesine götüreceğim ve fiyatları göstererek başlayacağım. İlk kez bana denk gelmiş olanlarınız olabilir. Bu sebeple kısaca kendimi anlatayım. Ben Selçuk Ünlütürk. Uzun süreden beri seyahat ediyorum. Ancak yaklaşık 1 yıldan beri gezdiğim, dolaştığım, gördüğüm yerleri sizlere YouTube'da paylaşıyorum. Ve şu an Maykop'tayız. Adige Cumhuriyeti'nin başkentinde. Tabi bu Maykop neresi, Adige Cumhuriyeti neresi, bunları ilk kez duyanlar da olabilir. Bu sebeple kısaca size bunları da anlatayım. Arkadaşlar Adige Cumhuriyeti Rusya Federasyonu içerisinde yer alan özerk cumhuriyetlerden bir tanesi. Güney Rusya'da yer alıyor. Yani bizim ülkemizden bakıldığında harita üzerinde Karadeniz'in karşı kıyısı diyebiliriz. Yaklaşık da Samsun ve işte Orta Karadeniz'in karşı tarafına denk gelen bir yerde diye söyleyebiliriz. Şimdi ben de size tabii hem Rusya'daki yaşam hem buradaki yaşamı sizlere anlatmak açısından böyle bir video çekmek istiyorum ve şimdi Maykop Mall'a geldik. Burası buranın, yani Maykop'un en bilinen alışveriş merkezi. Burası bu alışveriş merkezi içerisindeki hipermarket. Şimdi buraya girip sizlere fiyatları daha detaylı göstereceğim, anlatacağım. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi iznimizi aldık ve çekim yapmamıza izin verdiler. Şimdi Maykop Rusya'nın orta ölçekli şehirlerinden bir tanesi diyebiliriz. Nüfusu 2025 itibariyle 170.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani Türkiye'de mesela Maykop'tan nüfus olarak geride olan 5 tane şehir var. Bayburt, Ardahan falan gibi. Baktığınızda Türkiye'deki orta ölçekli şehirler gibi diyebiliriz. İlk şöyle size sütleri göstereyim. Bir litre süt 114 ruble. Şöyle Parmalat var, 159 ruble. Bu arada 1 dolar arkadaşlar bugün itibariyle 92 ruble. 1 euro da 96 ruble. 1 Türk lirası da 3 ruble. Yani fiyatları bunların üstünden hesaplayabilirsiniz. Yani söylediğim fiyatlar, mesela şu Frutis diye bir yoğurt, meyveli yoğurt 31.99, yani hemen hemen 10 lira diyebiliriz gibi. Ve süt ürünleri böyle bakın, yine çilekli 124 ruble. Şöyle ufak boy olanları 59-60 ruble, 20 lira yani. Bu şekilde daha birçok çeşit var. İşte vegan sütler var. Ne bileyim, bademli süt var. Kahve için barista süt var, karamelli gibi. Fiyatları da bunların 209, 210, 70 lira yani bunun kilosu. Yani sütler 30 lirayla 70 lira arasında değişiyor. Bir de burada Slivki diye bir şey var. Bu Slivki, yani Rusça bilenleriniz vardır. Türkçe'de neyi tam olarak bilmiyorum ama süt gibi yani. Tadında çok büyük bir fark ben görmedim ama böyle de bir şey var.
Mesela şu Silifki. Bizden farklı olarak bir de burada şeyler de var. Yoğurtumsu smetan var. Krema yani. Şimdi şöyle abur cuburlara bakalım. Kurabiye 300 ruble. Şöyle kek 300 ruble. 240 ruble. Şöyle bir paket çikolata, kraker, gofret 200 ruble gibi. Mesela bir kek 100 ruble. 35 lira, 33 lira. Mesela Snickers ufak boy 24 ruble, 8 lira. Şu 61 ruble, yani 20 lira. Çikolatalar şöyle, mesela Mars yine Max olanı 20 lira. Arkadaşlar tabi fiyatlar Rusya'nın genelinde, burası bir hipermarket. Yüksek ihtimalle Moskova'daki aynı markanın, aynı hipermarketin yani marketinde yüksek ihtimalle fiyatlar yine aynıdır diye düşünüyorum. O açıdan yani tüm Rusya'daki fiyatları da görmeniz açısından aslında iyi bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Evet, kahveleri göstereyim sizlere. Arkadaşlar mesela espresso kremalı kahve 1 kilogramı 1500 ruble, 500 lira. Kimbo Napoli. Mesela bu İtalyan kahvesi 250 gram 864 ruble. %46 indirimle. Mesela bazen şöyle şeyler de oluyor. Şu İtalyan markası mesela İtalya'da olmayabiliyor. Sadece Rusya'ya özel yapabiliyorlar. Mesela Alta Roma. Şu da 1 kilogram yine Alta Roma Kolombiya 1680 ruble. Büyük boy böyle de alabiliyorsunuz. Tabi isterseniz şöyle ufak. Mesela bu marketin kendi kahvesi 200 ruble. Gramajına bakıyorum. Göremiyorum. Şöyle bakın mesela Nescafe Klasik. Nescafe Klasik 95 gram diyor. 260 ruble. Büyüğü 350 ruble. 190 gram. Evet yani şu an şunu da söyleyeyim yani mesela Rusya şu an dünyada en çok yaptırım uygulanan ülke ve yaptırımlar sonrasında işte burada hiçbir şeyin olmadığı falan gibi şeyler, haberler dönüyor özellikle Twitter severler tarafından, ama bu da gördüğünüz gibi her şey var. Yani her çeşit kahve, işte ne ararsanız var yani. Şöyle Raffaello çikolata göstereyim. Arkadaşlar bu paket şurada gördüğünüz üzere 459 rubleden 329 rubleye düşmüş. Yani bu 110 lira şu an burada. Şöyle atıştırmalıklar, kurabiye 70 ruble. Evet, şu tarafta çaylar var. Çayları göstereyim sizlere arkadaşlar. En temel ihtiyaçlardan bir tanesi olduğu için. Siyah çay, paket çay, yüzlü paket, 100 paket var içerisinde. 120 ruble görüyorsunuz. Yani 40 lira. Şöyle yeşil çay var. 60 ruble. 20 lira. Gramajı da yanılmıyorsam 200 gram gibi düşünüyorum. Böyle daha değişik çaylar var. Mesela buraya özgü Rusya'nın kendi çayı Corona. Bu çayın, bu da kaçlı, 25 paket var içerisinde. 62 lira, 62 ruble, 21 lira. Çayların fiyatları da böyle. Bir mesela Azerbaycan çayı var. Azer çay. Yine yüzlü paket. 210 ruble, 70 lira. Azerbaycan'dan geliyor. Ekber Tea 250 ruble. Ve bunların hepsi çay. Ya bir sürü marka var. Hepsini saymak imkansız. Bakayım Türkiye'den bir şey var mı? Onu bulmaya çalışayım. Varsa göstereyim. Yani o kadar çayın içerisinde arkadaşlar, Türkiye'den bir tane çay markası yok. Duyurulur.
Bilginiz olsun. Yani Maykop'a hiç mi bir şey satmıyorsunuz ya? Yine en temel ihtiyaçlardan bir tanesi sıvı yağ. 140 ruble. Yani 47-48 lira gibi bir şey yapıyor. Şu tarafa doğru gideyim. Böyle konserveler, zeytinler. Yine bak mesela bunlar İtalya'dan mı, İspanya'dan gelmiş. İspanya'dan gelmiş zeytinler 310 ruble. Siyah zeytin 330 ruble. Buralar kendi domates veya kapusta ezmeleri. Kendi yani bölgeye ait soslar ve benzeri şeyler. Burada mesela bakın konserve kırmızı fasulye 90 ruble. Mısır 115 ruble. Turşular var. Yine bu bölgede yaygın çok fazla yapılıyor bunlar. Mesela 160 ruble, 134 ruble. Şöyle bakın bu bölgeye özgü domates turşusu. Bunu dışarıda da çok fazla buluyorsunuz. Tabii bunların marketin kendi markaları. Un 1 kilosu 105 ruble, 35 lira. Yani evet, unlar da böyle. Burası un. Mesela şeker 1 kilosu 85 ruble. Şöyle kesme şeker 73 ruble paketi. Şöyle bakın şu Rusya'nın kendi ürünü 74 ruble. Evet, mısır özü yağı 224 ruble. Ayçiçek mısır özü karışık 135 ruble. Şöyle zeytinyağı mesela yine ayçiçek resmi de var herhalde, karışık demek 140 ruble az önce gördüğümüz. Evet, bunların hepsi mesela Rus markaları. Şu Almador yüksek ihtimalle yukarıdan dışarıdan gelen ithal ürünlerden. Bu da 145 ruble. Çesnoklu diyor. Yani sarımsaklı bir yağ. Yağların da çeşit çeşit var. Gördüğünüz üzere bu fiyatlardan da başlıyor. Daha ucuz olanı var. Bakın mesela bu Kuban yöresinin kendi, yani bu bulunduğumuz bölgenin yağı 85 ruble. Ne kadarmış bu? Örneğin 1 litre diye düşünüyorum. 65 0.65 650 mililitre. Arkadaşlar ben tabi bunu Rusya'daki hayatı görmeniz açısından, buradaki fiyatları öğrenmeniz açısından çekiyorum daha fazla, ama Türkiye'deki fiyatlar şu an nasıl? Orada durumlar nasıl? Siz de bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yani Türkiye ile kıyaslamasını siz yaparsanız çok memnun olurum. Ben daha fazla kıyaslamaktan ziyade size burada olanı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Makarnalar sevgili arkadaşlar. Burada size mesela şeyi göstereyim. Rusya'nın kendi markaları bunlar. Yine spiral şeklinde olan makarnanın kilogramı 18.99 ruble ya da 22 ruble. Yani 3'e bölün, göreceksiniz. Şu mesela yine bir spagetti 400 gram. Paketi, az önce de kilogram dedim de paketi daha doğrusu arkadaşlar. Bu da yine 18 ruble, 21 ruble şeklinde değişiyor. Mesela başka bir tür makarnaya bakalım. Bu da bu marketin kendi makarnası. 44 ruble 450 gramı. Yani 44 rubleyi 3'e bölersen 15 lira. 15 lira 450 gramı sevgili arkadaşlar. Bir de yabancı markaları göstereyim sizlere. Yabancı markaları göremedim. O yüzden temizlik ürünlerinin olduğu yeri hafiften göstermek istiyorum. 250 ruble şu Domestos. 1,5 litre. Şöyle mesela bu bulaşık makinesi için Eko deterjan, yanılmıyorsam, ya da çamaşır makinesi de olabilir, bilmiyorum, 800 ruble. Şöyle yine temizlik ürünleri, deterjanlar var mesela, 2 litresi 1300 ruble.
gibi değişiyor. ABC mesela 3 litre 530 ruble. Şu Ariel 500 ruble. Persil 490 ruble 3 kilogram. Onlar çamaşır makinesi için. Meyve sebzelere bakacak olursak, bu arada trafik sıkıştı burada. Şöyle yani her şeyi bulmak mümkün. İlk olarak bunu söyleyeyim size. Mesela soğanın kilogramı 39 ruble. Patatesin kilogramı 46-45 ruble. 15 lira yani markette. Mesela marul 120 ruble. Muzun kilogramı 160 ruble. 3'e bölersen 55 lira 1 kilo muz. Armut 250 ruble. Başka bir çeşit armut 188 ruble. Elma zaten Maykop elma diyarı diyebiliriz. Bunlar yüksek ihtimalle Maykop'ta yetişen elmalardandır. Şöyle 79, 78 ya 80 ruble 1 kilogramı. 150 ruble şöyle olan yeşil elma yine 150 ruble. 130 ruble. Evet, 1 kilogram mandalinin fiyatı ise 180 ruble. Limonun kilogramı arkadaşlar 130 ruble. Yani 3'e bölersek 120, 43 lira. Pamela, bunun da kilosu 160 ruble. Ve portakalın kilosu da 144 ruble. Arkadaşlar tabi bu fiyatlarla birlikte size şeyi de söyleyeyim. Burada insanlar genelde yani 50.000 ruble ve üzerindeki işlerde çalışıyorlar maaş olarak. Aylık yani 60.000 ruble zaten 20.000 lira falan yapıyor ve daha fazlasını kazanan işlerde çalışıyorlar. Ya da bir evden birkaç kişi çalışıyor. Bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Sevgili arkadaşlar, peynirlere geldik. İşte burada yabancı markaları biraz daha fazla bulma şansımız var. Mesela şöyle açayım. Mesela İtalya'dan çok peynir var burada arkadaşlar. Şu paket 220 ruble, 180 ruble bu. Yine President var 240 ruble. Arkadaşlar tabii şunu da belirteyim. Bu arada dünyanın en eski füme peyniri de Adigelere yani Çerkezlere ait. Şu an Çerkez peyniri olarak bilinen bu füme peynir dünyanın en eski peyniri. Tabii bugün burada her yöreden de peynirler var. Örneğin parmesan peyniri 300 ruble, 100 lira. Şöyle krem peynirler var. Mesela 265 ruble gibi. Brinza olarak bilinen peynir var. 360 ruble. Mozzarella peynir var. 1 kilogram 98 ruble. Bayağı ucuz o yani. Ya da orası 130 ruble. 98 ruble. 30 lira yani şimdi o peynir. Enteresan. Mesela Adige peyniri şu arkadaşlar bunlar. Adigeiski sır Adige peyniri de satıyorlar. Bunun şu paketi 350 ruble. Bunun işte füme edilmiş hali. Bu da 220 ruble gibi. Bizdeki kaşar peyniri en yakın peynir diyebileceğimiz herhalde Lambert vardır. Onu göstereyim. Onun da bakın şu. Bu 1 kilo vardır. 110 ruble. Mesela. Ya da şu olabilir. Natura. Bu da 90 ruble, 30 lira. Arkadaşlar bu bölümde sizlere son olarak da sucukları ve bazı sosisleri göstereyim.
Mesela şu 109 ruble. Mesela şurası salam İtalyanskaya yazıyor orada. 120 ruble, 40 lira şu. 360 ruble. Yani 120 lira. Evet, her şey bu reyonda, özellikle burada gerçekten aşırı ucuz geldi bana. Tabi bunların hangilerinin helal haram olduğunu tam bilmiyorum ama mesela şu, bakın yani kocaman bir sucuk 112 ruble. Coca-Cola 2 litresi fiyatı, evet, 250 ruble. 250 ruble 2 litrelik bir Coca-Cola. Bu arada bunlar da yaptırım uygulayan firmalardan bir tanesi ama var gördüğünüz gibi. Kolanın da fiyatı böyle. Ve tabi burası çok büyük bir market, hipermarket daha doğrusu arkadaşlar. O yüzden birçok şey var. Yani araba lastiğinden işte nevresim takımına kadar daha birçok şey var. Onlara da üstünkörü bir bakarız ama şimdi sizleri buradaki et reyonuna getirmek istiyorum ve şuradan başlayalım. Somon balığı. Evet. 299, yani 300 ruble şunun kilogramı, 100 lira. Şöyle bu büyük balık. Balığın kilogramı losos, artık Türkçesini siz söyleyin bana ya da ben altyazıyla koyarım. 1650 ruble. Yani 550 lira bu balığın kilosu. 499 ruble gavet diye bir balık, bu balık var. Kilogramı 500 ruble. Üstteki rakamlar da bu arada arkadaşlar bu yani bu şeyin, hipermarketin kendi kartıyla alışveriş yaparsanız, aşağıdaki de eğer kartınız yoksa fiyatları birçok markette olduğu gibi 780 rubleymiş mesela, 480 rubleymiş bu balığın da fiyatı. Gorbuşa balığın ismi. Bu levreke benzettim ama olabilir de. Mesela 421 ruble bunun fiyatı gibi. Kuru balıklar da var. Yine zaten Kafkasya'da ve Orta Asya'da da aslında çok fazlasıyla bu şekilde tüketiyorlar balıkları. Kuru balıkların her envai çeşidi var. Mesela şu 100 gramıdır o. 32 ruble. Ufak balıkları. Artık o neyi tam bilmiyorum. Balık kültüründe çok fazla yok. Buralar yüksek ihtimalle domuz eti ve soslu etler var mesela. Bakın, kırmızı et soslanmış, 410 ruble. Kilogramıdır bu. Evet, kilogram fiyatları buradakiler. Mesela tavuk kanat 340 ruble kilogramı soslanmış. Etleri göstermek istiyorum. Tabi şöyle mesela şu 1 kilogram et. Bu tabi şurası mesela inek eti olanlar bunlar. 800 ruble. Şurası mesela gavyadine yazıyor. 840 ruble bunun kilosu. Şöyle kıyması 640 ruble. Şu yani en pahalı fiyat burada ette gördüğüm 840 ruble. Kıymada mesela gördüğüm en fazla 450 ruble. Tavuk kıyması mesela 300 ruble. Ucuz yani, bayağı ucuz. Tavuk göğsü kilosu 395 ruble sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar tabi Rusya'da herkes çalışıyor. Onu söyleyeyim size. Yani nüfusun büyük bir kısmı, herkes neredeyse çalışıyor. Dolayısıyla şey yok. Böyle çok fazla insanlar evimde yemek yapayım falan kültüründe değiller. Daha fazla böyle işte marketlerden hazır hemen şeyleri, yiyecekleri alıp evlerinde küt küt yiyorlar ve işi bitiriyorlar. Şimdi o şekilde bir reyona geldik. Yani isterseniz buradan işte ürünleri seçiyorsunuz. İstediğiniz yemeği alıp buradan, yani her şey var. Salatadan tutun ana yemeklere kadar bir sürü şeyi yapıyorlar ve insanlar da böyle gelip alıp buradan yiyorlar.
Tabii şeyi unuttum. En önemli olan ürünlerden bir tanesi ekmek. Ekmeğin fiyatına bakalım. Mesela şöyle bir ekmek 50 ruble. Meyve suları ise arkadaşlar 150 ruble. Elma suları, ananas ve karışık. Şöyle domates suyu var. Yine 150-110 ruble. Üzüm suyu 115 ruble. Evet, onlar da bu aralıkta. Şimdi tabi önemli kalemlerden bir tanesi olan içki fiyatlarına da bir bakalım sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, içki fiyatlarına geldik. İçki fiyatlarını sizlere kısaca anlatayım. Şu şampanya, bunlar 280 ruble. Mesela bu Bosca Anna Federica 500 ruble. Bu şarap Sparkling Wine 900 ruble, 300 lira şarap. Evet, Martini 1100 ruble. Şu İtalya'dan gelen yine şaraplar var. 1500 ruble. Biliyorsunuz bunlar yaşına ve kalitesine göre değişiyor. Mesela şu tarafta Gürcistan'ın ünlü şarabı var. Kings Maruli. Bunun fiyatı 650 ruble. Bu yanılmıyorsam Lenin veya Stalin'in en sevdiği şarapmış arkadaşlar. O bilgiyi de arada vermiş olayım sizlere. Şu tarafa doğru gidelim. Evet, bu ne? Vino, şarap. Yine 300 ruble. Ve benzeri fiyatlar görüyorum. Burada yine 1100 ruble var şu. Rusya deyince tabi vodkaları göstermeden olmaz. Şu Dan vodkası 1350 ruble. Danimarka Danska Forti Kopenhagen'dan gelmiş. 1380 ruble. Şu Mont Blanc Fransız vodkası 2000 ruble. 2000 ruble, 1400 ruble ve tabi Rus vodkalarını göstereyim size. Belaya Akula. Yani beyaz köpek balığı demek bu. 600 ruble. 710 ruble. Fin vodkası. Tabi Ruski standart işte. Rusların en çok içtiği vodka ise bu bana kalırsa. 700 ruble diyebiliriz. Şu da evet yine Ruski standart ki 500 ruble, daha küçük olanı. Ve Absolut vodka da burada 555 ruble. Altay dağlarından gelen vodka. Altay dağları civarından yani. 560 ruble. Tabi vodkanın birçok markası ve çeşidi var burada. Bakın 440 rubleye de bulmak mümkün. Buralar hep vodka tamamı. Al, ev yapımı vodka 370 ruble. Hep görmüşsünüzdür. Yani Ruslar bazen düşünürsünüz o soğuk havuzlara, sulara nasıl giriyorlar. İşte burada ev yapımı bile bir sürü çeşidi var vodkanın. Size bir kısmını gösterdim. Evet arkadaşlar, bunlar da viskiler. %20 indirim varmış. 700 ruble. 700 ruble. Steersman 900 ruble mesela şu. 1000 ruble 330 lira. Jagermeister var. Bu da 15.450 ruble, yani 450 lira mı 500 lira diyebiliriz. Cin 1000 ruble. Evet, Scotch viskisi 2400 ruble. Şu büyük olanı, küçük olanı ise 1600 ruble ve 1350 ruble. Boy boy. Chivas 3300 ruble arkadaşlar. Bu büyük olanı, küçük olanı da
2300 ruble ve daha küçüğü 2200 ruble. Gerçekten yani birçok çeşit var. Pasiva başlıyor. Jack Daniels. Bu ise 2100 ruble arkadaşlar. 700 mililitre. 2300 ruble 700 mililitre ballısı. Bunlar da kanyaklar arkadaşlar. Şöyle 1700 ruble. Şu gördüğünüz şişe kaç? Bunun mililitresini bulamıyorum ama 1 litre. 1 litre kanyak 1700 ruble. Yine aynı şekilde şöyle 1800 rubleye, 1600 ruble, 1550 rubleye var. Daha küçük şişeler tabii daha bu arada yine enteresan bir bilgi. Rusya'nın en iyi kanyaklarının yapıldığı yerde Dağıstan Özerk Cumhuriyeti arkadaşlar bu arada. Ünlü yani. Arkadaşlar söyledim ya, bu markette yani göstermiş olduğum bölümle birlikte yani hayatınızda ihtiyacınız olabilecek her şeyi satın alabileceğiniz bir market. Yani pencereden, tavadan tutun da günlük yaşamınızdaki tekstile kadar her şeyi bulabileceğiniz bir market burası. Şimdi dışarı çıkıyorum. Size dışarıyı da biraz, şehri de göstereyim ve evlerle ilgili, kiralık evler veya ev satın almayla ilgili birkaç bilgiler vermek istiyorum. Genel olarak yani yaşam nasıl size özetlemeye çalışıyorum. Ve şimdi dışarı çıkalım. Hadi bakalım. Можно отсюда? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Давай, Хотите сказать что-нибудь в Турцию? Салам алейкум. Ва алейкум селам. Спасибо большое. Здоровья всем. Хорошо. До свидания. Спасибо. Arkadaşlar şehir merkezine geldim. Burası Maykop kentinin tam şehir merkezi. Şu arkamda gördüğünüz yer Lenin Meydanı, ancak şu an bakım onarım çalışmaları var. Herhalde yaza hazırlık olarak yapıyorlar. Şöyle bu meydanı ve etrafı şöyle göstereyim size. Tabi buradan size şeyi anlatmak istiyorum. Buradaki ev fiyatlarını, işte kira fiyatlarını. Hava soğuk, yollar karlı. Görüyorsunuz yani bayağı kar yağdı, daha da tam erimedi. Şimdi Maykop çok güzel, şirin bir şehir. Tam bir Kafkas ve Güney Rusya şehri. Söyledim ya, Rusya'nın orta ölçekli şehirlerinden bir tanesi sayılabilir. Fakat Kafkasya'nınsa bence büyük şehirlerinden bir tanesi. Yani zaten tarihi olarak çok önemli bir şehir. Çerkezlerin bizim söylediğimiz şekliyle yani Adigelerin ana vatanı olarak gördükleri bir yer ve o Adige Cumhuriyeti'nin başkenti de Maykop şehri burası. Tüm Adige'ye yaklaşık 500 bin insan yaşıyor. Bunun %25'i Adige, Çerkes, geri kalan kısmının büyük kısmı yani %60'ı Rus ve geri kalan oransa diğer etnik kökenlerden oluşuyor. Ermeniler var özellikle burada ve daha başka Ukraynalılar gibi etnik kökenler var. Maykop'ta da hemen hemen oranlar aynı. Buradaki nüfus 170 bin civarı. 2025 tahminlerini söylüyorum. Son sayımlar 150 bin civarı falan ama o da 2023 yılında. Ve şu an burada da yine %25 oranında Adige, Çerkez'in yaşadığı söyleniliyor. Tabi resmi dil hem Rusça hem Adigece, okullarda eğitim ve öğretim görebiliyorlar Adige dilinde de. Arkadaşlar mesela bu merkezde 1+1 daireler, stüdyo veya tek yatak odalı dairelerin aylık kirası yaklaşık 15 bin ruble ile 25 bin ruble arasında değişiyor. Ya diğer dışarı çıkarsanız mesela bu Maykop merkezinin de biraz dışarısına çıkarsanız da 10 bin ile 18 bin ruble civarında değişiyor. Şimdi şey diyebilirsiniz, tabi bunları niye anlatıyorsun? Bunları dedim ya, hem buradaki yaşamı görmeniz açısından hem az önce de söylediğim üzere Türkiye'de çok Çerkes var. Türk vatandaşı var yani Çerkes, Kafkasya kökenli. Buraya dönmek isteyenler ya da buradaki yaşamı merak edenler olabiliyor. O yüzden anlatıyorum. Tabi dedim ya, burası Kafkasya'nın büyük kentlerinden bir tanesi. Veya mesela Nalçik'te, Nalçik'i de düşünürseniz eğer
oradaki şartlar nasıldır diye düşünürseniz orası da hemen hemen burayla aynı diyebiliriz. Mesela şöyle bakın, örnek bir hemen apartman. Yani tabi yıllık artış da burada mesela 3000 ruble gibi düşünebilirsiniz kiranın yıllık artışını. Bu şekilde söyleyebilirim. Burası da Maykop'un büyük merkez camii arkadaşlar. Şurası. Hemen onun karşı tarafında da şu gördüğünüz binada Maykop Ulusal Müzesi. Yani Adige Cumhuriyeti Ulusal Müzesi. Daha doğrusu. Arkadaşlar Maykop'taki ev fiyatlarına gelince ise apartman daireleri 30-50 metrekare arasında olursa merkezde fiyatları 2,5 milyon ruble ile 4 milyon ruble arasında değişiyor. Eğer banliyöde olursa, yani şehir dışarısında olursa 1,8 ile 3 milyon ruble arasında değişiyor. 2+1 dairelerse 4-6 milyon. Müstakil evler ise tabi burada, hatta yanından geçiyorum, birkaç görebilirsiniz. Tabi eski olanlar değil, yeni olan müstakil evlerse küçük olanları mesela 3-5 milyon ruble arasında değişiyor. Orta büyüklükte evler 6-10 milyon ruble arasında değişiyor. Lüks evlerse 10-20 milyon ruble arasında değişiyor ki her yılda bunların fiyatlarının 1 milyon ruble artacağı tahmin ediliyor. Maykop'ta her gün yeni evler de yapılıyor. Böyle gördüğünüz üzere ve tabii ki şöyle müstakil evler de var. Mesela benim hanımın akrabaları da şu evlerden bir tanesinde oturuyor, hatta oraya gideceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bu evlerde de insanlar yaşıyorlar. Bunlardan da satın alınabilir. Yani sevgili arkadaşlar, şimdi tabi buradaki yaşamı, fiyatları size gösterdim. Market fiyatları büyük şehirlerle aynı olabilir. Ancak az önce saymış olduğum emlak, ev satın alma veya kiralama fiyatlarını büyük şehirler için çarpı 2 hatta 3 yapabilirsiniz. Yani Moskova, St. Petersburg, mesela Kazan için bu şekilde. Ama tabii Kafkasya için söylediğim bu fiyatlar geçerli. Güzel bir örnek teşkil ediyor. Zaten en son izlediyseniz biliyorsunuz, izlemediyseniz de izleyin. Kazan videolarında da sormuştum oradaki yaşam, yani burada rahat yaşamak için ne kadar kazanmak gerekiyor diye. 100 bin lira, yani 300 bin ruble demişlerdi. Burada ise bence ya bu yarı yarıya normal konforlu bir yaşam için diyebiliriz. Yani 200 bin rubleye burada konforlu bir yaşam yaşayabilirsiniz ama 150 bin rubleye de bence 2 kişilik bir aile, bir de çocukları rahat bir yaşam sürebilirler burada arkadaşlar. Vallahi bu, yani kışın gezmeyi seviyorum ama gerçekten sürekli de böyle kışlık şeylerle gezmek de insanı yoruyor. Ve tabi arkadaşlar, her zaman gibi lütfen bu videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.